Evet arkadaşlar, pratik yemek tarifi vereceğim size. Evde yalnız yaşayanlar ya da eşine sürpriz yapmak isteyenler, öğrenciler, gurbettekiler kim olursa olsun. Ben de şu anda gurbetteyim ve size çok güzel bir anne yemeği tarifi vereceğim. Çok zor da değil. Bunu yapmak için burada mesela şu an ben İspanya'da yaşıyorum ve İspanya'da herhangi bir markete gittiğim zaman her şeyi bulabiliyorsunuz. Ama yemeğiniz için önemli olan şeylerden bir tanesi kavanoz arkadaşlar. Çünkü biz yemeği kavanozda pişireceğiz. Kavanozda güveç yapacağız yani sizlerle beraber. Elimde olan herhangi bir kavanoz arkadaşlar. Bunlar daha önce domates sosuydu. Bu domates soslarını kavanozlarını kullanıyorum. Bu gördüğümüz kavanozu kullanıyorum. Ve bunlarla beraber kavanozdan muhteşem bir güveç yapacağız. Et yemeği. Tam bir anne mutfağı olacak. Bakalım malzemelerimiz neler? Evet, yemeği yapmak için en önemli malzememiz et. Ben Adanalı olduğum için İspanya'da da en sevdiğim et arkadaşlar kuzu eti. O yüzden kuzu eti aldım. Kemikli kuzu eti aldım ki böyle Adana usulünde güzel bir güveç olsun. Diğer önemli malzeme domates sosu. Bunlar çok iyi domates sosu yapıyorlar. Gerçeğine çok uygun. Domates sosu ve çeşitli sebzelerimiz havuç, kabak, mantar, patates, soğan, sarımsak ve biberle bu işi yapacağız. Bu güveci yapmanın en püf noktalarından bir tanesi malzemelerin taze olması. Mevsim sebzelerini kullanıyorum. Güveçte mesela biz Adana'da olsaydık Adana patlıcanı bu iş için önemli bir malzeme. Ama burada ise yemeğimin içerisine herhangi bir patlıcan koymuyorum. Çünkü buradaki patlıcanlardan olmaz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer şey ise malzemeleri birazcık büyük doğramak. İçerisinde adeta eriyecek ve malzemeler küçülecek. Bu yüzden çok küçük malzeme doğramıyorum. Bütün malzemelerimi büyük doğruyorum. Örneğin şu gördüğümüz mantarı sadece 4'e bölüyorum ki yeterince. Mesela şu küçük bir mantar, bu da 2'ye bölündü. Yemeğimizin ana malzemelerinden bir tanesi de domates arkadaşlar. Burada salça olmadığı için domates sosu kullanıyoruz. Ve göz kararı domatesi sebzemizin içerisine koyup daha sonradan bunları marine edeceğiz. Etle beraber marine edeceğiz ki bütün domates, bütün sebzelerin içine işlesin. Baharat olarak çok az tuz, karabiber, birazcık da kekik kullanabilirsiniz. Biraz da taze karabiberi de ekliyoruz. Sebzemizi marine ettik, etimizi marine ettik. Şimdi yemeğimizi kavanozlara koymaya geldi. Bu yemekte en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar etler. Ben etleri büyük koyacağım içerisine. Hiç yağ koymuyorsunuz. Hayvanın kendi yağı bunu marine edecek. Eti koyduktan sonra avucunuzda yeterince göz kararı marine ettiğiniz sebzeden içerisine koyuyorsunuz. Sonra bir parça daha et koyuyorsunuz. Sonra biraz daha sebze. Kapağını sıkıca kapatacaksınız. Eminim birçoğunuzun korktuğu şey ya kavanozda yemek mi olur kardeşim falan. Ben de ilk yaptığımda ya kavanozda yemek mi olur düşüncesi patlamaz mı kırılmaz mı beni çok endişelendirmişti. Ama bunun da püf noktası arkadaşlar ağzını iyice kapatacaksınız. Ağzını iyice kapattığınız zaman hiç hava almasa bu cam kırılmaz arkadaşlar ısıya dayanıklı. O yüzden püf noktası ağzını iyice kapatmak olacak. Şimdi bir tanesini şu gördüğünüz gibi bitirdim bakın. 2 katmanda et var. Evet ikinci kavanoza geçiyorum. Çünkü kavanozlarım küçük. Daha büyük bir kavanozda olur mu? Tabii ki olur. Ama bununla böyle kişi başı bir porsiyon da çıkarabiliyorsunuz. Mesela şu gördüğümüz bir porsiyonluk. Yine az önceki gibi bir katma etten, sonra sebzeden, sonra tekrar et, sonra tekrar sebze. Ve bunu da 3 katlı yaptık. İyice tıkıyoruz. İçerisine su koymuyoruz. Sebzeler, et kendi suyunda pişecek. Yağ koymuyoruz. Kesinlikle çok sağlıklı. Aslında düdüklü tencerenin güveç hali arkadaşlar bu.
Kapadokya'ya giderseniz bunu testi kebabı diye yersiniz arkadaş. Onlar kapağı kırarlar böyle. Ama evinizde kendi testi kebabınızı yapabilirsiniz. Adana'ya giderseniz güveçtir. Başka yere giderseniz sulu yemektir. Ama anne yemeğini özlediyseniz, öğrenciyseniz, yalnız yaşıyorsanız, gurbetteyseniz bizim gibi bu muhteşem yemeği kendi evinizde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bu arada bu toplamda 10 dakika sürüyor. Bütün bu yemeği hazırlamak. Pişmesi sadece biraz zaman alacak. 160 derecelik bir fırında 1 saat 40 dakika, hatta mümkünse 2 saat, yani yavaş yavaş ağır ateşte fırının içerisinde kendi suyunda, kendi yağında iyice kavrulacak. Evet arkadaşlar, kavanozlarımız hazır. Bunları dediğim gibi çok sıkı kapatmamız lazım. Hava almayacak. Hatta ben üstüne alüminyum folyo ile kapağını da üstünü şöyle kapatıyorum. Hava alırsa o zaman patlayabilir. Alüminyum folyoyu dörde katlıyorum. Ondan sonra ağzının üstüne böyle, yemeğe değmiyor tabii ki. İşte arkadaşlar, işin olayı bu. Bu turşuya benzeyen şey yaklaşık 2 saat sonra muhteşem bir yemeğe dönüşecek. Hadi bakalım, fırına gidecek. 160 derece, 1 saat 45 dakika ya da 2 saat kısık ateşte, yani uzun sürede pişecek ve anne lezzeti göreceğiz. Ara ara gördüğünüz gibi fırını açıp bakıyorum ve kontrol ediyorum. Şimdilik muhteşem gidiyor. Evet, yemeğimiz de arkadaşlar görüyorsunuz artık olmak üzere, fokuldamaya başlamış. Evet, şimdi yemeğimiz oldu. Fırında kapattıktan sonra bir 15 dakika bekledim. Bakın, muhteşem bir şekilde hala pişiyor aslında. Tabii çok sıcak, dikkatli olmakta fayda var. Islak mutfak bezleriyle. Şimdi havasını ala yavaş yavaş. Çok yavaş yavaş görüyorsunuz, havasını alıyorum. Kapat. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi havasını alıp yaptım. Yemek olmuş. Şimdi tabağımıza servis edeceğiz. Dediğim gibi bu küçük kavanozlarda her biri bir porsiyon. İşte muhteşem tat. Burada özellikle arkadaşlar şu et. Çok sıcak. Bakın. Muhteşem. Evet dostlar, yemeğimiz oldu. Muhteşem bir görüntüsü var. Şimdi şu eti göstereceğim. Et, bakın, sadece şöyle dokunduğunuz zaman parçalanıyor. Yani ilik gibi olmuş kısacası. Bir sonraki videomuzda ise, yemek videomuzda tabii ki fırında kalkan yapacağım sizlere. Tabii sadece yemek videoları çekmiyorum, biliyorsunuz. Aynı zamanda yurt dışında yaşam, öğrencilik ve gezi, kültür, sanatla ilgili de birçok video çekiyorum. Rehberim aslında ben. Aynı zamanda gastronomi eğitimi de almıştım. Şu anda İspanya'da yaşıyoruz. Kanalımı takip etmenizi rica ediyorum. Kanalı takip etmek için hemen şuraya, bakın tam şuraya abone ol'a tıklayın. Beğenmeyi unutmayın. Sevdiyseniz beğenin. Sevmediyseniz de beğenin. Beğenin ki motive olalım arkadaşlar. Devamı gelsin.